bomba gibiyim. Kadınlar hoşlandı mı neler yapar karşı cinsten? Çok zor oldu bu ya. Ama anlatacağım şimdi size. Kadınlar öncelikle şunları ister arkadaşlar karşı cinsten. Siz de başka kapıyı o zaman. Sevin, likelayın, zil butonunu açın. İşte artık neler yapıyorsanız şuraları koydum bir şeyler. Onları tek tek uygulayın. Öpüyorum sizi. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Beni soracak olursanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim. Arkadaşlar daha önceden aşk üzerine erkekler size aşıksa nasıl davranır ile ilgili bir video çekmiştim. İzlemeyenler lütfen buyurun. Burada linki bırakıyorum. Şimdi de kadınlar hoşlandı mı neler yapar karşı cinsten? En önemlisi aşık oldu mu nasıl davranır? Yani bir kadının sana aşık olduğunu nasıl hissedersin, nasıl görürsün, nasıl anlarsın? Çok zor oldu bu ya. Ama anlatacağım şimdi size. Kadınlar öncelikle şunları ister arkadaşlar karşı cinsten. Neyse. Geri sarayım. Öncelikle bir kadın sizden hoşlandığı zaman neler yapar? Buyurun izleyelim hemen. Öncelikle kadınlar da en az erkekler kadar aşık olduğunu belli etmemeye çalışır. Ama aslında erkekten çok kendine çeki düzen vermeye başlar. Bunlardan ilk yapacakları şey hoşlandığı erkek bulunduğu ortamda ise ona bakarak saçlarıyla oynar. İş sadece saçla oynamakla anlaşılıyor mu? Hayır tabii ki de. İlkinde hemen heveslenmeyin. Tesadüfen her zaman arada yaptıkları şey olduğu için size denk gelmiş olabilir. Kadın hoşlandığı erkeğe güzel gözükmek için normalden daha fazla makyaj yapar ve kılık kıyafetini ona göre ve sadece onun yanında farklı görünmek ister. Kadın hoşlandığı kişiye karşı bakışlarını değiştirir ve fırsat bulduğu her an size diğer insanlara baktığından farklı bir bakış ile bakar. Aynı ortamdayken sürekli sizi dinler. Siz kısa konuşmalar yapsanız dahi sizi konuşturmak için sorular sorar ve hatta en saçma esprilerinize bile güler. Hele bir de devamlı dizleri dönük bir şekilde konuşuyor ve yine konuşurken gözlerinin içine bakıyorsa ufak da olsa bir hoşlanma belirtisi vardır. Bu arada aynı ve kalabalık ortamdayken sadece sizle ilgilenmeye çalışırken aynı zamanda gereksiz tripler yersiniz. Kesin olmamakla beraber sadece merakınızın ve heyecanınızı az da olsa dindirmek amaçlı onu fazla kırmayacak, üzmeyecek şekilde bir şey yapın. Bakalım affedecek mi? Eğer ki sizi fazla yormadan affettiyse bilin ki az da olsa sizden hoşlanıyordur. Çünkü seven ve güvenen kadın affeder. Bu arada burada verdiğimiz bilgiler sadece tüyo amaçlıdır. Yani her kadının bu tarz davranışları sizden hoşlanıyor anlamına gelmez. Çünkü her kadın farklıdır. Olmuyorsa olmuyordur. Sabredin. Elbet bir gün size uygun birisi çıkar. Gelelim aşık olan kadına. Aşık olan kadın size nasıl davranır? Ve siz bunu nasıl anlarsınız? Esas mesele bu. Herkes anlayamaz çünkü. Evet, hoşlantı bölümü kolaydı. Gelelim aşka. Aşkta yüz yüze olmak istedim sizlerle. Çünkü bir kadın aşıksa eğer, onu anlamanız için çok şey var. Bir kadın sizden hoşlandıysa şayet şanslısınız demektir. Neden derseniz. Bir kadının size nasıl aşık olduğunu anlamak istiyorsanız onun hal, hareket ve tavırlarına bakın. Arkadaşlar şu bir gerçektir ki kadınlar güçlü erkek sever ve yakışıklı erkek sever. Yani daha doğrusu bir sürü madde var ama hepsini saymayayım şimdi. Fakat aşıksa eğer güçlü olması, parasının pulunun olması, ekonomik özgürlüğünün olması vesaire bunları geriye atar. Sizin en kötü halinizde bile sizin yanınızdaysa size aşıktır demektir. Size inanıyor, size güveniyor, ileride çok iyi yerlere geleceğinizi düşündüğü için de sizi teşvik ediyor demektir.
İşte bu çok önemli bir maddeydi. Ama aşık değilse sizden devamlı bir şeyler ister. Parayı çok önde tutar. Parayı önde tuttuğu için de siz biraz rahatsız olabilirsiniz. Buradan da günümüzün ilişkileri ortaya çıkıyor. Yani çıkar ilişkisi. Çıkar ilişkisi içerisinde olmadığınızı anlayabilmeniz için kadının hayati üyesine neler yaptığını, sizden neler istediğine ya da ne kadar özverili olduğuna bakın. Özveri çok önemlidir arkadaşlar. Bu da ikinci madde. Bir kadın gerçekten aşıksa özveride bulunur, fedakarlıkta bulunur. Yani nasıl özveride, fedakarlıkta bulunur? Sizin çok basit anlatacağım. Hoşlanmadığınız bir insanla görüşmesini istemiyorsunuz. O da inatla görüşmek istiyor. Bu bir özveri değil. Çok basit bir şey ama aşık kadın sizin duygu ve düşüncelerinize saygı duyar ve kendini geri plana atar. Muhakkak eşimin bildiği, sevgilimin bildiği bir şey vardır. Benim görmediğim der ve size saygı duyar bu konuyla ilgili. Bununla ilgili fazla tartışmanıza bile gerek kalmaz. Bir kadın eğer aşık olmaya başladıysa size çok güzel yemekler yapmaya başlar. Hani eskiler derdi ya, bu çok doğru aslında, biliyor musunuz? Bir erkeğin aşka giden yoldaki o patika yolu midesidir. Güzel yemekler yapıp sizin gönlünüzü fethetmeye, sizin midenizi de hoş tutmaya çalışır. İşte böyle bir kadınla birlikteyseniz bilin ki o size aşık ve sizin için çabalıyor. Evet, gelelim dördüncü maddeye. Aslında saymakla bitmez. Bir kadının aşık olduğunu çok değişik şeylerden anlayabilirsiniz ya da hiç anlamayabilirsiniz. Böyle de değişik bir şey var. Erkekler için bir video çekmek, kadın sizden hoşlanıyor mu, kız arkadaşınız size aşık mı gibi bir video o kadar kolaydı ki. Ama kadınlar için öyle değil. Siz erkekler çok düzsünüz. Biz öyle değiliz. Biz bir şey söylediğimizde başka bir şeyi anlatmaya çalışırız. Sizse direkt düz mantık anlarsınız ya da düz mantık bir şeyleri anlatmaya çalışırsınız. Nasıl mı? Mesela aşkım, canım da aslında kahve istedi şimdi. Neyse birazdan yaparım. Aa öyle mi hayatım? İyi yaparsın. Sizdeki tepki budur. Siz kahve istemiş canı, gideyim yapayım getireyim gibi bir şeyiniz yoktur. Bizde o öyle değildir ama. Siz bize bir şey söylediğinizde biz onu mesaj olarak algılarız. Ve o doğrultuda yaparız. Ne yapmamız gerekiyorsa ya da yaşamamız gerekiyorsa. Siz canım kahve mi istedi? Peki o zaman. Şimdi böyle bir mantıktasınız. Evet efendim. Neyse biz kadınların aşkına dönelim. Kadınlar eğer size aşıksa bir de neyden anlarsınız biliyor musunuz? Sizinle ilgili her şeyi çok detaylı bir şekilde sorgulayacaktır ve soracaktır. İşinizle ilgili olsun, çevrenizdeki arkadaşlarınızla ilgili olsun, sosyal yaşamınızla ilgili olsun, ailenizle ilgili olsun. Sizi daha çok tanımaya çalışacaktır. Annenizle babanızla diyaloğunuz nasıl? Aileci bir insan mısınız yoksa ipini koparmış öyle aileden uzak bir tip misiniz? Neden? Çünkü biz kadınlar birinden hoşlanıyorsak ve aşık olma evresine geçtiysek o kişiye sadece erkek arkadaş gözüyle bakmayız. Ona iyi bir eş, iyi bir baba gözüyle de bakmak isteriz. Bunu anlayabilmemiz için de çok özel sorular sormamız gerekir. Ya da başarılı bir iş adamıyla mı birlikteyiz? Ticarete kafası yatkın mı? Kanalları açık mı? İleride benim gönlümü hoş tutabilecek mi? Maddi anlamda ve manevi anlamda. Bunlara bakarız. Bunlar için de size sorular sorarız. İş hayatınızla ilgili anlamasak da sorarız. Arkadaş çevrenizi tanımıyor olsak da sorarız. Ailevi diyaloglarınızın içinde olmasak da sorarız. Ve yavaş yavaş siz mecbur bunları anlatıp bizi ailenizle ve sosyal çevrenizde tanıştırmak zorunda kalırsınız. Bir kadın eğer size aşıksa sizi aşırı kıskanmaya başlayacaktır. İlişkinin ilk safhalarında maalesef bunu bütün erkekler yaşar. Biz kadınlar nasıl yaşıyorsak. Devamlı irdeleriz. Ayşe kim, Fatma kim, iş yerindeki o kim? Şundan devamlı bahsediyorsun, bu seni aradı, günde 2 kere aradı, 3 kere aradı, niye aradı? Beni söyledin mi ona, selam söyledi mi? Şu mu, bu mu? Oho, herkesin tarzı farklıdır tabii ki. Mesela benim tarzım şudur. O kim? Öyle mi? Selam söyle. Tabii eğer söylüyorsa ve ben bunu duyuyorsam güzel. Ama duymuyorsam yandı. İşi var demektir benimle. Dediğim gibi her kadının tarzı farklıdır. Ama eğer bir kadın aşıksa işin özeti sizi kıskanmaya başlayacaktır.
Bir kadın eğer aşıksa sizin sağlığınızla, sıhhatinizle, her şeyinizle dört dörtlük ilgilenecektir. Çünkü siz onun hem eşi, hem sevgilisi, hem ilerideki eşi, ilerideki çocuklarının babası ve en iyi arkadaşısınızdır. Size o göze baktığı için sizin yemenizden, içmenizden, tutun da sağlığınızdan, sıhhatinizden, sporunuzdan, her şeyinizle dört dörtlük ilgilenip yorumlar yapıp hatta önerilerde bulunacaktır. Eğer dinlemiyorsanız vay halinize. Bir kadın eğer aşıksa diğer bir maddemizde biraz sıkıcı ama 7/24 sizinle birlikte olmak isteyecektir. İşe giderken sevgilinizi ya da eşinizi yanınızda götüremeyeceğinize göre gene yandınız arkadaşlar, yapacak bir şey yok ama biz kadınlar aşık olduğumuzda aşık olduğumuz adamla 7/24 birlikte olmak isteriz. Sonra sıkılırız, arkadaş çevremizle bir şeyler yaparız ya da siz tercih sebebimiz olmazsınız ama ilk etapta aşık olduğumuzda bunu yoğun bir şekilde istiyoruz, arzuluyoruz. Vallahi ne mantıktır ben de anlamadım yani. Bir kadın çok özverili olabilir, çok fedakar da olabilir aşık olduğunda. Hatta sizin paranızı, pulunuzu, hiçbir şeyinizi de önemsemiyor olabilir. Ama işte kadın ya bu, ne istediğini bilmiyor. Bir taraftan da size sorumluluklar yüklemeye çalışacaktır. Eğer karşı cins size sorumluluklar yüklemeye çalışıyorsa madden ya da manen, dediğim gibi manen, ya algılayın, iyi sentezleyin. Çünkü eğer algılayamazsanız karşı cinsin sizden ne istediğini, ne yaptığını, o kadın size aşık olduğu gibi aynı şekilde sizden de uzaklaşacaktır. Çünkü biz sorumluluk sahibi erkekler severiz. Her ne kadar eski kafaları olsa da bu işler 7'sinden 70'ine hep o böyle olmuştur. Biz kadınlar şu an ayaklarımız üzerinde duruyor olsak bile maddi açısını söyleyeyim, erkeğimizin çarpı 2 kazanıyor olmasını ve bize sahip çıkmasını isteriz. Siz erkekler işiniz var. Siz erkekler bizi taşıyorsunuz. Dansta da normal hayatta da haliyle çok sorumluluğunuz var. İyi düşünün aşık olma konusunda ve karşı cinsin size aşık olup olmadığını merak etme konusunda. Kafanız çok karışmış olabilir. Fazla madde saymak istemiyorum çünkü sayacak olursam bu video 2 saat, 3 saat sürebilir. Aklıma geldikçe açar açar anlatırım size. Gerçekten biz kadınlar ne istediğimizi bilmiyoruz. Ya da karşı cinse aşıksak bunu nasıl gösterdiğimiz de kadınından kadınına değişiyor. Fakat eğer bunların hiçbirini, bu saydığım 3-5 maddeyi yapmıyorsa sevgili, 3-5 madde diyorum ama yapmıyorsa sevgiliniz, üzülmeyin. Siz de başka kapıyı o zaman size aşık değildir demektir. Evet, bu tarz videoların gelmesini bekliyorsanız arkadaşlar lütfen aşağıya o güzel yorumlarınızı yapın. Bana abone olun, beni sevin, likelayın, zil butonunu açın. İşte artık neler yapıyorsanız şuraları koydum bir şeyler. Onları tek tek uygulayın. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.